Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Evde yumurtalık veya fincan varsa yapımı çok kolay. Kısa sürede incecik oyarak hazırlayabilirsiniz. Sizler için kolay içli köfte tarifi hazırlıyorum. Tarifimize hemen başlayalım. 2 su bardağı esmer köftelik ince bulgur, 1 su bardağı irmik, 1,5 tatlı kaşığı tuzu ekleyerek tüm malzemeyi karıştıralım. 1 su bardağı kaynar sıcak su ekleyelim. Evet, tüm malzemeyi karıştıralım. Kapağını kapatarak demlenmeye bırakalım. Harcımız için 250 gram kıymayı biraz suyla kavuruyorum. Ve tane tane olana kadar, suyu çekilene kadar kavuralım. Bir miktar sıvı yağ ekleyelim. İki adet büyük boy kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım. Üzerine ekliyorum. Birlikte soğanlar kavrulana kadar pişirmeye devam edelim. Bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz, tekrardan karıştırarak kavuruyorum. Yarım yemek kaşığı kadar biber salçası ekliyorum. Kavurma işlemine devam edelim. İri kırım ceviz ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadar acı pul biber ekliyorum. Kimyon, kişniş, karabiber ve pul biber ekleyerek tekrardan karıştırıyorum. Evet, artık altını kapatalım ve soğumaya bırakalım. Soğuk iç harcımıza yarım demet ince maydanozu doğrayarak ekleyelim. Evet, tekrardan karıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi bulgurlarım şişti. Tekrardan karıştırıyorum. Üzerine bir adet tam yumurta kıralım. Yarım yemek kaşığı kadar biber salçası. 2 yemek kaşığı dolusu un. Yarım yemek kaşığı kadar da acı pul biber ekliyorum. Elimle tüm malzemeyi karıştırıyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, aparatımı makinenin içine alıyorum. Karıştırma aparatıyla yaklaşık 1 saat boyunca aralıklı olarak dinlendirerek hamurumu macun kıvamına gelene kadar karıştırıyorum. Dilerseniz mikser, blenderla da yapabilirsiniz bu işlemi. Veya elle de yoğurabilirsiniz.
Evet, iç harcımı bir borcamın içine alıyorum. Soğuttuktan sonra buzdolabında donana kadar bekletiyorum. Hamurum macun kıvamına geldi. Boş bir fincan, bir poşet yardımıyla şekil vereceğim. Evet, top olacak şekilde hamurdan kopardım. Yuvarladım. Fincanın içine alıyorum. Baş parmağımı hafif bir yağ batırarak içine uyuyorum. Su yerine yağ kullanırsanız daha kolay oluyor. Evet, incecik olunca içine bolca iç harçtan dolduruyorum. Poşet yardımıyla kapatıyorum. Dilerseniz yuvarlak şekil verebilirsiniz. Ben çorbalık olarak da hazırlamak istediğim için küçük bir yumurta kabının içine az bir hamurdan koyuyorum ve parmağım yardımıyla içine uyuyorum. Evet, oyduktan sonra bolca iç harçtan koyalım ve poşet yardımıyla kapatalım. Dilerseniz yuvarlak olarak, dilerseniz normal içli köfte şekli verebilirsiniz. Evet, yaklaşık ceviz büyüklüğünde parça kopardıktan sonra fincanın içine alıyorum. İçini oyduktan sonra bolca iç harcı koyarak kapatıyorum. Daha sonra uç kısımlarında sivri olacak şekilde şekil verdim. Elimi hafif bir şekilde yağlıyorum. Evet, tüm hamurlarım bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Evet, porsiyonluk olarak hazırlarsanız yapımı daha kolay ve eşit oluyor. Top top hazırladığım içli köfte hamurlarını fincan ve yumurta kalıbı içinde oyarak içlerini dolduruyorum ve şekil veriyorum. Bu yöntemle içli köfte yapamayan herkes kolaylıkla yapabilir. Son içli köftemi de hemen hazırlıyorum. Evet, kalan 4 hamurumu da tabak yardımıyla incecik açıyorum. Evet, bolca iç harcı koyuyorum. Katlıyorum. Kenarını bir tabak yardımıyla kesiyorum. Dilerseniz çiğ börek şekli de verebilirsiniz. Bu şekilde daha kolay oluyor. Evet, poşeti koymadan önce hamurumuzu hafif bir şekilde yağlarsak poşete yapışma olmuyor.
Evet, tüm içli köftelerim hazır. 2 tanesini sizler için kızartıyorum. Küçük bir tavaya yağ aldım. Sıcak yağ. İçli köftelerimi alıyorum. Böyle kızartır gibi arkalı önlü olacak şekilde kızartıyorum. Kızartırken orta harlı ateşte kızartırsanız daha lezzetli olacaktır. Bu şekilde de yaparsanız daha az yağda içli köftelerinizi kızartabilirsiniz. Evet, diğerlerini ben yemeklik ve çorbalık olarak hazırladım. Servis tabağına alıyorum. Limon, dereotu, maydanoz yardımıyla ikramı hazırlayabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.